Çeşitliliklerin ve yasakların ülkesi Singapur'a hoş geldiniz. Asya'nın en istikrarlı ve büyüyen ekonomisine sahip ülke, öğrencilere sağladığı sonsuz kariyer ve fırsatları nedeniyle son yıllarda yüksek öğrenim için popüler bir rota haline gelmiştir. Üstelik İngiltere, Amerika ve Avustralya'ya göre daha ucuzdur. Günümüzde dünyanın en iyi Singapur üniversiteleri olan National University of Singapore ve Nanyang Technology University QS listesinde 11. sırada yer alır. İngilizcenin yaygın olarak konuşulduğu ülkede temiz ve mükemmel ulaşım imkanları, yıl boyunca ılıman iklimi, öğrencilere sunulan burs fırsatları ve egzotik Asya kültürü hakkında edineceğiniz bilgiler, eşsiz bir eğitim deneyimi yaşamanıza neden olacaktır. Singapur temelde bir büyük adadır. Ama ülke ana adayı çevreleyen çoğu ıssız 62 küçük adadan oluşur. Singapur nerede merak ediyorsanız Malezya ve Endonezya arasında yer alan küçük bir ada ülkesi ve şehir devletidir. 1965 yılında bağımsızlığını ilan eden Singapur Cumhuriyeti'nin bugün %75'ine yakın Çinliler oluşturur. Geri kalan Singapur nüfusu ise Malaylar, Hintliler ve azınlıklardan oluşur. Küçük olmasına rağmen ticarete dayalı ekonomisi ve gelişmiş turizmi, gemi yapımı, petrol rafineri ve elektronik endüstrileri ile dikkat çeken Singapur'un en büyük adası Sentosa'dır. Monorayla hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz adaya aynı zamanda kablekar yani teleferik sistemi ve yürüyerek gidebilirsiniz. Singapur günümüzde 4 resmi dile sahip olan nadir çok dilli ülkelerden biridir. Yani Singapur dili dendiğinde aralarında Çince, İngilizce, Malayca ve Tamilce dillerinin konuşulduğu bir ülke aklınıza gelmelidir. Singapur'da eğitim ve iş sektörünün resmi dili ise İngilizcedir. Yaygın olarak İngilizce konuşulan ülkede yerel halkın konuştuğu İngilizceye Singlish denir. Singapurlular konuşma diline özgü kelimeleri benzersiz kılan taklar ekleyerek Singlish aksanıyla konuşurlar. Singapur hakkında bilgi denilince herkesin aklına ilk olarak yasaklar gelecektir. Aslında bazıları için yasak değil de toplum olarak yaşamanın gerektirdiği kurallar diyebiliriz bunlara. Zira ülkede sakız çiğnemekten çöp atmaya, asansöre işemekten çıplaklığa, yere tükürmekten sokakta su dışında bir içecek içilmesine, gece yarısından sonra duş almaktan, arabaları kirli bırakmaya, uyuşturucu kullanmaktan pornografiye kadar çok bilinen yasaklar ve uygulanan cezalar vardır. Yasaklar ülkesi Singapur'da örneğin yere çöp atmanın $1000 kadar, yere tükürmenin $500 kadar, yasak 2 yıla kadar cezası vardır. Singapur dışarıdan bakıldığında yüksek ve modern binaları ile bir beton yığını olarak görülebilir. Ancak gerçekte ülke topraklarının neredeyse yarısı bitki örtüsü ile kaplıdır. Yeşillik şehrin hemen hemen her yerine yansımıştır. Ağaçlar ve bitkiler ısı azaltılmasında yardımcı olduğu için Singapurlular kentsel tasarımlarına daha sağlıklı ve temiz bir çevreyi karşılayacak doğadan yardım alırlar. Öyle ki Singapur'a geldiğinizde çoğu bina ve gökdelenin teras ve çatılarının ağaçlar ve bitkilerle kaplı olduğunu görerek şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Singapur adı Sanskritçe aslan anlamına gelen Simha ve Singha terimlerinden elde edilmiştir ve ülkenin de ulusal sembolü aslandır. Bugün Lion City olarak geçen Singapur hakkında bilgi verebileceğimiz en ilginç gerçek ise aslanlara ait bir kayıt bulunamamasıdır. Bunun yanında kaplanlara ait belgelere rastlanıldığı doğrudur. Günümüzde Merlion olarak bilinen yarı aslan yarı balık figür Singapur'un sembolüdür. Bu efsanevi yaratık için her yıl Eylül ayında bir festival düzenlenir. Singapur, aralarında Vatikan ve Monaco'nun da olduğu dünyada hayatta kalan 3 şehir devletinden biridir. Aynı zamanda 682 km² ile dünyanın en küçük 20 ülkesi arasındadır. Monaco'dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur, Amerika'dan 15.000 kat daha küçüktür. Evet, yanlış duymadınız. Singapur dünyanın en hızlı yayaları ile ünlüdür. British Council tarafından yapılan bir araştırmaya göre Singapurlular
Ortalama olarak 1 saat içerisinde yaklaşık 6 kilometre yürüyüş yapabilirler. Usain Bolt'tan bile daha hızlı oldukları söylenebilir. Singapur 2008 yılından bu yana her yıl dünyanın ilk Formula 1 gece yarışlarına ev sahipliği yapar. Formula 1 hayranları ve her yaştan ziyaretçiler için Grand Prix sezonunda konserler ve eğlenceler düzenlenen gecede ışıkların ve projektörlerin muhteşem görünümü büyüleyicidir. Singapur hakkında bilgi haznemize eklenmesi gereken en önemli notlardan biri de ülkede 1859 yılında kurulan Singapur Botanik Bahçeleri'nin 2015 yılından itibaren UNESCO tarafından koruma altına alındığıdır. Singapur'da gezilecek yerler listenizin başına alabileceğiniz bahçelerin en popüler bölümü ise binlerce orkide türüne ev sahipliği yapan Ulusal Orkide Bahçesidir. Singapur'un bilindik bir diğer noktası ise Gardens by the Bay olarak geçen 250 dönümlük bir arazi üzerine yayılmış yapay bir doğa parkıdır. Singapur'a geldiğinizde içerisinde insan yapımı dünyanın en yüksek kapalı şelalesine ve 3 kattan oluşan ve aklınıza gelebilecek her türden bitkinin yetiştiği Cloud Mountain'e ev sahipliği yapan Cloud Forest'ten uğramadan gitmeyin. Tamamı yapay olan ancak bahçedeki bitkilere gölge sağlamak amaçlı yapılan Super Trees olarak adlandırılan ağaçlar ve 2015 Guinness World Records'a giren devasa cam Sera Flower Dome görülmeye değer. Dünyanın ilk gece safarisi yapabileceğiniz hayvanat bahçesi 1994 yılında Singapur'da açılmıştır. Yapımı 7 yıl süren hayvanat bahçesi için 62,5 milyon dolar harcanmıştır. 130 farklı türden 2500 hayvana ev sahipliği yapan cazibe ormanı, yok olma tehdidi altındaki türlere ve güçlü bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Çadırda rahat bir gece, vahşi gecenin ortasında akşam yemeği, turlar ve yağmur ormanlarının büyüleyici deneyimi ile Singapur'da gece safarisi sizi bekliyor. Ülkede günde 8 saatten fazla çalışmak ve 20 dakikadan fazla trafikte olmamak hükümet desteğiyle sağlanmaktadır. Vanda Miss Joaquim olarak bilinen orkide çiçeği Singapur'un ulusal sembolüdür. Singapur'da üzerinde "Hug me, bana sarıl" yazan Coca-Cola makinesini kucaklayıp sarıldığınızda size bedava kola sunan otomat vardır. Singapur'da eğitim alacaklar için makinenin National University of Singapore'da yer aldığını söylemeliyim. Bir mimari şaheser görmek isterseniz sizi Marina Bay Sands Oteli'nin 57. katında yer alan gemi şeklindeki teras Sky Park'a davet edebiliriz. Terasında yer alan sonsuzluk havuzu görülmeye değer. Dünya mutfaklarının her çeşidini bulabileceğiniz ülkede halkın çoğunluğu dışarıda yemek yer. Her bütçeye uygun Singapur yemekleri bulabileceğiniz ülkede fiyat ve hijyen kontrolü hükümet tarafından sağlanmaktadır. Singapur'da sahip olacağınız araç sayısı sınırlıdır. Çevre bilinci artırmak amacıyla her ailenin bir araba sahibi olabileceği ülkede ev fiyatları ile neredeyse eşdeğer olan araba fiyatları oldukça yüksektir. Bir ilginç Singapur hakkında bilgi daha: binalar 280 metreden yüksek olamaz. Asya ülkeleri arasında yaşam standartları en yüksek olanıdır ve ortalama aylık asgari ücret 880 dolar civarındadır. Singapur Ulusal Marşı 1000 dolarlık banknotların arkasında yer alır. Dünyanın en büyük çeşmesi Suntec şehir merkezinde 1997 yılında 6 milyon dolara inşa edilmiştir. Ülkede herkes bir ev sahibidir ya da devlet tarafından ev almaları için nakit desteği sağlanır. Kirada oturanlar yurt dışından eğitim almak ya da çalışmak için gelenlerdir veya yabancılar Singapur'da ev satın alamaz. Singapur dünyanın en büyük süs balık ihracatçısıdır. Her yıl 7 Kasım Singapur'da Ulusal Ağaç Dikme Günü'dür. Böylesi bir ülkede yaşamaya değer mi diye sizlere de sormak istiyorum. Singapur hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden videoların devamı için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.